Merhaba arkadaşlar, ben Forseti. Bugün sizinle yeni bir Football Manager 2024 videosuyla daha beraberim. Videomuzun konusuna geçmeden önce kısaca size yine bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoların altına yorum yazarsanız ve videolarımı beğenirseniz sevinirim. Ve ben de bu tarz videolara devam ederim. Zaten devam ediyorum ama destek olursanız sevinirim. Evet, öncelikle bu videomuzun konusuna geçelim ve ne yaptığımı anlatayım. Ne yapacağımı anlatayım. Daha doğrusu daha henüz teste başlamamış durumdayım. Testin başlangıç aşamasındayız. 6 tane orta saha oyuncumuz var. Bunu diğer başka mevkiler için de yapacağım. 10 sezon boyunca oyuncularımızla ilgili bir simülasyon başlatacağım ve bu farklı mevkilerden işte kaleci 6 tane kaleci, 6 tane stoper, 6 tane kanat beki, 6 tane forvet gibi. Burada 2 ayrı test yapacağız. Şuradaki her oyuncunun soyadında işte o oyuncunun hangi özelliklerinin önemli olduğu yazıyor, birbirleriyle karıştırmamak için bu şekilde ayırdım. Ve adları da mevkileri şeklinde. Teknik özellikleri yüksek olan oyuncularımız var. Zihinsel özellikleri yüksek olan oyuncularımız var ve bunların cidden zihinsel özellikleri 20, diğer işte fiziksel ve teknik özellikleri 5. Teknik özellikleri yüksek olan oyuncumuzun teknik özelliklerinin tamamı 20 ve diğer özellikleri 5. Bir de fiziksel özellikleri 20 olan, diğer özellikleri 5 olan bir tane orta saha oyuncumuz var. Diğer mevkiler için de aynı şekilde olacak. Bir de ikinci bir grubumuz var. Bunlar bu 3 oyuncumuz. Bunlarda da gelişimi yine genç oyuncuların, bu oyuncuların tamamı 15 yaşında. Gelişimlerini test etmek için bir grup bunlar. Kararlılığı 20 olan bir tane oyuncumuz var. Bütün özellikleri 10 olan, kararlılığı 1 olan ama hırsı 20 olan bir oyuncumuz var. Bunu burada göremiyoruz ama oyuncunun karakterine baktığımızda kişiliği hırslı sayılır yazıyor. Bir tane de yine kararlılığı 1, hırsı da 1 olan ama profesyonel bir arkadaşımız var. Profesyonelliği 20 bu arkadaşın. Bunların da gelişimlerini kontrol edeceğiz. Hangi özelliğin daha fazla gelişime katkı yaptığını. Daha önce hırs, kararlılık ve çalışkanlık olarak bu testi yapmıştım ve orada en başarılı olan hırstı ama çalışkanlıkta en başarısız olan özellikle onu bu testten o yüzden çıkardım ve profesyonellik özelliğini bu teste ekledim. Daha önce bunu 7 sezonluk yapmıştık. Bu kez 10 sezon boyunca devam ettireceğim simülasyonu. Aynı zamanda başka bir simülasyonum daha var. 10 yıl devam eden, yine aynı şekilde devam eden. Orada da benim oluşturmadığım, database'ine hiçbir şekilde müdahil olmadığım bir simülasyonu. Orada da oyunun kendi oluşturacağı oyunculardan yine benzer şekilde kararlılığı ya da işte profesyonelliği farklı olan ama potansiyeli çok yüksek olan oyuncular bulup onların gelişimlerinde nasıl ilerlediğini bu teste dahil etmeye çalışacağım. Şimdi orta saha oyuncularımızla ilgili testimizin sonucuna geçelim. Ben bir 10 yıl bunu simüle edeyim. Evet, 10 sene ileri gittik oyunda ve 2033 yılının 1 Temmuz'undayız. Oyuncularımız 10 sene boyunca geliştiler ve 25 yaşına geldi. Bütün oyuncularımız 6 tane orta saha oyuncumuz. Şimdi bu oyuncuların gelişimlerine bakacağız. Önce şu üçlü gruba bakacağız. Sonra bu üçlü gruba bakacağız. Neler olmuş, ne yapmışlar? Özelliklerini nasıl geliştirmişler ya da geliştirememişler? Onlara bakacağız. Şimdi birinci olarak üstteki gruba başlayalım demiştim. Fiziksel yeterliliği çok üst düzey olan oyuncumuzla başlayacağız. Bu özelliklerinin tamamı zaten 20 idi. Diğer özellikleri 5'ti. Burada evet fizikselini korumuş. Ama zihinsel ve teknik özelliklerini çok aşırı derecede arttıramamış. Bunların hepsi 5
5 ile başladığını düşünürsek evet tamam yükseltmiş belli oranda ama çok büyük bir kazanç olmuş mu? Hayır. 5 olan özelliklerini ortalama 9-10 falan yapmış. Birkaç tane onun üzerine çıkabilen özelliği var. Sadece 4 tane özelliğini onun üzerine çıkarabilmiş. Çok büyük bir gelişim gösterememiş. Kariyerine Arsenal'de başlamıştı. Arsenal'den 8 sene sonra 9 sene sonra Wigan'a bedelsiz olarak gitmiş. Arsenal'de çok fazla forma şansı bulamamış. Bir sezon hariç. Çoğunlukla ama alt takımda Arsenal'in yedek takımında rezerv ligde bayağı bir forma bulmuş. Aslında forma bulamamış, hiç maça çıkamamış gibi bir durumda olmamış. Ama özelliklerini çok fazla geliştirememiş. Diğer oyuncumuza baktığımızda teknik özellikleri 20 ile başlayan oyuncumuz gayet güzel bir şekilde gelişmiş ve hem zihinsel özelliklerini üst düzeye getirmiş. En üst düzey olmasa da bayağı bir arttırmış. Fiziksel özelliklerini de kabul edilebilir bir noktaya getirmiş ve kariyerini başarılı bir şekilde devam etmiş. İspanya'da Alaves'de başlamıştı ve Alaves'in B takımında. Burada belli bir süre B takımında oynadıktan sonra La Liga 2'de ilk önce Alaves'e çıkmış. Burada sonra da zaten düzenli olarak ilk 11'de forma giymeye başlamış. Sonra da 67 milyon euroya Leipzig'e transfer olmuş. Gayet iyi bir kariyer elde etmiş diye düşünüyorum. 5 kez de İspanya milli takımında forma giymiş. Ve diğer oyuncumuz, zihinsel özellikleri 20 ile başlayan oyuncumuz. Bütün özelliklerini çok fazla arttırmamış ama fiziksel özelliklerini cidden kabul edilebilir noktaya getirmiş diyelim. Tekniğini de biraz daha arttırmış ama çok fazla değil. Ama bu arkadaşımızın kariyeri Bayern Münih'e düşmüş. Kariyerindeki yolu. Kendisini biz Hertha Berlin'de Bundesliga 2'de başlatmıştık. Kariyerine en düşük seviyede başlayan buydu. Ama bu arkadaş Bayern Münih'e kadar çıkmış ve son sezonunda Bayern Münih'te ligde 25 maçta ilk 11'de sahaya çıkmış. Bütün özelliklerini çok fazla arttırmasa da zihinsel özellikleri çok yüksek olduğu için başarılı bir oyuncu olmuş. Alman milli takımında da 18 maç oynamış. Şimdi baktığımız zaman genel olarak bu 3 oyuncumuzun ortak özelliklerine baktığımız zaman fiziksel özellikler artmış. Mesela bu arkadaş da fiziksel özelliklerini arttırmış ama teknik özelliklerini az arttırabilmiş. Burada fiziksel özellikler zaten yüksekti. Diğer özellikler az bir şekilde yükseltebilmiş. Tekniğini en az yükseltebilmiş. Yani buradan şunu çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Evet, oyunda bana göre en önemli kısım burası, fiziksel özellikler ama en zor yükseltilebilen özellikler buradakiler. Zaten fiziksel ve zihinsel özellikler yaşla birlikte gerçekte de olduğu gibi yükseliyor belli bir seviyede. Siz de oraya doğru çalıştırırsanız oyuncuyu bu iki gruptaki özellikleri yükseltebiliyorsunuz ama bir oyuncunun zaten teknik özellikleri kötüyse, tekniği kötüyse yani şut atması, pas vermesi kötüyse o adamdan daha üst seviye bir oyuncu çıkarmanız biraz daha zor. Bunlar biraz daha zor kazanılan özellikler. O yüzden de tekniği yüksek olan oyuncumuz buraya hiç çalışmadığı için burayı yükseltmeye, diğerleri çünkü muhtemelen antrenmanlarını daha çok buradaki özellikleri yükseltmeye yoğunlaştırmışlar. Bu adam buradaki özelliklerini yükseltmeye çalışmadığı için bakın zihinsel özellikleri çok güzel bir şekilde yükselmiş. Çünkü bu adam buraya çalışmış. Fizikselini de kabul edilebilir bir noktaya getirmiş. Mevcut yetenek olarak en yükseğe bu adam çıktı. Ama bu da belli bir seviyeye çıktı. Bu da iyi bir oyuncu oldu. Bu ikisi birlikte güzel bir şekilde gelişim gösterdiler ama fizikseli yüksek olan oyuncu olmadı. Yani bu 3 oyuncunun da aslında potansiyeli 200'dü ama bu adam bir yere varamadı diyebiliriz. En iyi takımda başlayan buydu aslen ve ilk başta bu oyuncular
dan kurulu takımlar oynasaydı şu fiziksel özelliklerle en başarılı olacak olan buydu. Ama kariyer ilerledikçe en başarısız hale gelen bu oyuncu oldu. Şimdi diğer 3 oyuncumuza bakalım. Buradaki oyuncuların birbirlerinden farkı yok gibi bir şekilde başlıyorlardı ama tek bir özellik farkıyla başlıyorlardı. Şimdi burada da kararlılığı yüksek oyuncuyla başlayalım. Kararlılığı 20 olan oyuncumuzun hala kararlılığı 20. Kariyerine başlarken Lecce'deydi. Hala Lecce'de. Özelliklerine bakalım. Bunun bütün özellikleri 10'la başlamıştı. Fiziksel özelliklerine bakın. Bu arkadaş da fiziksel özelliklerini güzel yükseltmiş. En azından belli bir seviyeye getirmiş. Ortalama 13 falan olmuş. Zihinsel özellikleri de pek yükselmemiş ama bir seviye yükselmiş. Ama teknik özellikleri düşmüş bile hatta. Ve pek de özelliklerini yükseltmiş diyemeyeceğiz. Kariyerde iyi bir noktaya gelememiş. Zaten değeri de çok düşük kalmış. Lecce'de Seri B'de bile forma giyemeyen bir adama dönüşmüş. 20 kararlılığı olmasına rağmen kendisini geliştirmiş diyemeyeceğiz. 200 potansiyeli olmasına rağmen oyununu geliştirememiş. Hırsı yüksek olan oyuncumuz bu arkadaş da Brescia'da başlamıştı. Kariyerine Fiorentina'ya gitmiş. Sonra da Elche'ye 71.000 euro ile transfer olmuş. Pek de forma giyemeden 25 yaşına kadar gelmiş. Bu arkadaş da yine fiziksel özelliklerini en fazla arttırmış. Zihinsel özelliklerini de yine bir seviye arttırmış. Tekniğini yine az arttırabilmiş. Yani bu testin 6 oyuncusundan çıkan genel olarak sonuç zaten bu. Teknik özellikler en az artan özellikler. Fiziksel en çok. Sonra zihinsel özellikler artıyor gibi görünüyor. Bu arkadaşın kararlılığı 1 olarak başlamıştı. Bunu 5'e yükseltmiş ama hırsı 20 idi. Hırsla birlikte belli bir seviye diğerinden en azından daha çok geliştirmiş özelliklerini. Kariyer olarak da bir tık daha iyi ama çok da başarılı değil. Profesyonelliği 20 olarak başlayan bu arkadaş hem fiziksel hem zihinsel hem teknik olarak diğer ikisinden daha başarılı bir seviyeye gelmiş. Değeri de diğerlerine göre daha iyi durumda. Kariyer olarak da bu da Lecce'de başlamıştı. Diğerlerinden bir tanesi de Lecce'de başlamıştı. Hem Middlesbrough'a iyi bedelle transfer olmuş. Sonra Lazio'ya iyi bir bedelle transfer olmuş. Ve belli seviyede de maça çıkmış. En azından 179 tane resmi maça çıkmış şu ana kadar. Kariyer olarak da diğer ikisinden, özellikler olarak da diğer ikisinden daha başarılı bir seviyeye çıkmış. Bir tane de bahsetmiştim. Farklı bir 10 yıllık simülasyon, benim müdahil olmadığım bir simülasyondan bir örnek göstermek istiyorum size. Evet, 2 tane oyuncu göstereceğim. Yine merkez orta saha denebilir. Merkezde oynayan en azından 2 tane oyuncu. Oyun ilerledikçe ortaya çıkan random oyunculardan 2 tanesi. Kararlılığı 18 görünüyor. Teknik özellikleri çok yüksek değil. 3 tane özelliği sadece onun üzerinde. Yine 3 tane özelliği fizikselde onun üzerinde. Kararlılığı da 18 görünüyor. Potansiyeli bu arkadaşın çok yüksek olduğu için değeri de yüksek. Potansiyeli 175 potansiyele sahip, oyunun başında. Mevcut yeteneği düşük. Evet, şimdi bir de başka bir oyuncu açacağım. Evet, bu da yine merkez orta saha oyuncusu, Fransız bir oyuncu. Yine oyunun random ürettiği oyunculardan bir tanesi. Fiziksel özellikleri diğerinin 3 tane onun üzerinde olan özelliği vardı. Bunun 4 tane var. Burada da teknik özelliklerde de yine diğerinin de bunun da 3 tane özelliği. 10'un üzerinde özellikler. Zihinselinde de çok büyük farklar yok. Yine kararlılığı 18 diğerinde olduğu gibi. Mümkün olduğunca benzer oyuncular 10 yıllık süre içinde benzer oyuncular bulmaya çalıştım. Bunun da potansiyeli 176. Diğerinden sadece 1 puan daha yukarıda. Değeri de fena değil. Gayet iyi bir oyuncu görünüyor.
Her ikisine de denk gelseniz oyunun içinde sadece bu özelliklere baktığınızda bunu da diğerinde tercih edebilirsiniz. Benzer özellikler ve benzer kararlılığa sahipler. En azından görünen özelliklerine baktığınızda bu iki adam birbirine benzer oyuncular. Ama bir farkları vardı ve sonuçta bu ikisinin gelişimlerinin sonucuna bakacağız. Evet. Anthony Giard Fransız olan oyuncumuz. Diğeri de Mark Tracy'di. Chelsea'ye gitmiş. Anthony Giard'a bakıyoruz. 25 yaşına gelmiş. O oyunun başında işte oyunda ortaya çıktığında 15 yaşında falandı. 15 ya da 16 yaşındaydı. Özelliklerinde hemen hemen hiçbir artış olmamış. Zaten kariyerine Lorient'la başlamıştı. Lorient'da da devam etti. Sonra da Lorient serbest bıraktı kendisini bu sezon başı itibariyle. 10 yıl sonunda hemen hemen hiçbir şey ortaya koyamadı. Kararlılığı 18'di. 18'den aşağıda düşmedi. Büyük bir sakatlık falan da yaşamadı. Ama özelliklerini hiçbir şekilde geliştiremedi. Bu benim kendi ortaya çıkardığım bir oyuncu değil. Standart bir oyuncu. Bunu gençken görseydik satın alabilirdik. Almayı isteyebilirdik o özelliklerine bakarak ama 25 yaşına geldiğinde herhangi bir gelişim gösteremedi. Karakterine baktığımızda kişilik olarak huy diyor. Bu çok bir şey açıklamıyor aslında bize ama bunun açıklaması için başka bir şey aldım ben. Ona bakacağız. Ondan önce diğer oyuncumuza da bir bakalım. Evet, Mark Tracy diğer oyuncumuz. Özellikleri diğeriyle hemen hemen benzer şekilde başlamıştı. Potansiyelleri de birbirlerinin aynısı diyebiliriz. 175'e 176 bir puan fark var. Ama geldikleri noktada bu hatta kariyerine daha geç başlamış bir oyuncu. Şu anda da 22 yaşında, diğeri 25 yaşına geldi. Yani diğeri 9 sezonluk bir gelişimin sonucu. Bu sanırım 7 ya da 7. sezonu. Evet, 7 sezonluk bir gelişimin sonucunda bu hale geldi. Potansiyelin tamamına ulaştı. 7 sezonun sonunda maksimum potansiyeline ulaştı. Diğeri hemen hemen hiçbir şekilde arttırmadı. İkisinin de kararlılığı dediğim gibi 18. Ama bu arkadaşın karakteri, kişiliği profesyoneldi. Ve Mark Tracy kariyerine Aston Villa'da başlayıp Chelsea'ye 123 milyon euroya transfer oldu. Diğeri Lorient'da başlayıp serbest oyuncu oldu. Değeri sıfıra düştü. Bu arkadaşın karakterinde dediğim gibi bir şey göremedik ama onunla ilgili bir rapor istemiştim. Ona bakalım şimdi. Evet. Oyuncu gençken bununla ilgili bir oyuncunun yeni kariyerine başladığı dönemde gelişmemiş olan oyuncunun bir gözlemci raporu istedim. Bayern Münih'in teknik direktörlüğünü devralıp. Buradaki eksilerinde şurada değişken karakterli biri sayılır yazıyor. Bu şu demek, profesyonelliği düşük oyuncular için kullanılan bir karakter özelliği bu. Aynı zamanda da agresif olan, yani profesyonelliği düşük, agresifliği yüksek olan oyuncular için agresifliği 15'miş zaten. Bir karakter özelliği, gözlemciden bu raporu alıyorsanız değişken karakterli biri diyorsa bu adamın agresifliği yüksektir, maç içinde kart görme ihtimali yüksektir. Bir de profesyonelliği düşüktür. Ne kadar düşük, işte sanırım bu karakter onun altında demek oluyor en azından. Ona ulaşmamış oluyor bu özelliği görüyorsanız. Ve bu arkadaşımız 175 potansiyelle bu karakterle birlikte şu özelliklerini herhangi bir şekilde geliştiremedi. Diğer arkadaşı da gördük zaten. Tek fark, diğerinin karakteri profesyonel, bunun karakteri değişken özellikti.
Ve kariyerleri ilerledikçe bu böyle kaldı. Diğeri bir yıldız oyuncu haline dönüştü. Sonraki videolarda başka pozisyonlarda yine benim oluşturduğum 6 oyuncu ve yine bu şekilde oyunun kendi oluşturdukları arasından benim bulduğum bu şekilde özel oyuncuları bulmaya çalışacağım. Onlardan da örnek oyuncuları ekleyeceğim. Bu videomuzda bir tane de Türk oyuncu örneği göstereceğim. Mehmet Kanıtemiz. Aslında özellikleri gayet iyi görünüyor. 25 yaşında. Oyunda 10 yıl boyunca simüle ettiğim oyunumda, hiç müdahil olmadığım oyunumda Türk altyapılarından çıkan en büyük potansiyelli oyuncu kendisi bu. İlk sezonda ortaya çıktı Gençler Birliği altyapısından ve çok da büyük potansiyeli olduğu için 180 potansiyele sahipti. Leipzig'e ve Paris Saint-Germain'e transfer oldu. Sonrasında Hannover'e gitti. Aslen bu potansiyelinin karşılığını vermiş bir oyuncu olarak değerlendiremiyorum kendisini. Türk milli takımında bile oynayamadı henüz. Kararlılığı 15 ama kişiliği azimli sayılır. Kişiliğin azimli sayılması yüksek kararlılık ama profesyonelliğinin ortalama düzeyde olduğunu söyler. 15'e ulaşmayan bir profesyonellik olduğunu söyler. Bu daha 5 ile 6 ile 14 arası bir profesyonelliğe sahip olduğunu gösteriyor bu özellik. Kararlılığı yüksek diyor ki zaten oyuncunun profilinde de kararlılığı 15. Evet, azimli ama bu da zaten belli bir seviyede yükseltmiş özelliklerini ama potansiyeline yaklaşamamış. 180 potansiyel var demiştim. Şu andaki mevcut yeteneği bu özelliklerle birlikte 129. Yani daha aslında çok daha fazla geliştirebilirdi kendisini. Çok daha büyük bir oyuncu olabilirdi. Olmadı. Burada oyuncuların kişisel özelliklerinin önemini görüyoruz açıkçası diye düşünüyorum. Burada diğer Türk oyuncular da var. Bu takip ettiğim bazı Türk oyuncular da var. Bunları da diğer testlerimizde göstereceğim. Umarım güzel bir video olmuştur. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar.